Bu arada size ne göstereceğim? As bayrakları. Bugün kiralık bir ev görmeye geldik. Bakın burada ne göstereceğim. Gözleme mevcut. Bu da buranın böyle meşhur bir yemeği. Size söylediğim siparişi de göstereyim. Birinin de günlüğü 60 bin 70 bin rupiden başlar. Bali Adası'ndan herkese selamlar. İkinci videoyla karşınızdayım. Öncelikle ilk videoya göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Sizlerden çok güzel, olumlu geri dönüşler aldım. Bu videoda da Bali ile ilgili yaşam maliyetleri üzerine bir video çekmeye karar verdim. İkinci video konusunda bir anket yapmıştım. Burada en çok oylama aylık yaşam maliyetleri üzerine oldu. Dolayısıyla da bu videoda size Bali'deki aylık yaşam maliyetleri üzerine bir video yapacağım. Şu an bulunduğum yer, kaldığım hostel. Neden burada kalıyorum diye soracak olursanız, ilk olarak hala ikinci evi arıyoruz, ikinci villayı arıyoruz. İkinci olarak da yılbaşı sezonu olduğu için genel olarak şu an konaklama fiyatları Bali'de çok yüksek. Dolayısıyla da en azından yılbaşını geçirene kadar buradaki hostelde kalacağım. Kaldığım paylaşımlı odanın günlüğü 120 bin rupi ediyor. Bu arada bu videoda bir farklılık görebilirsiniz. Çünkü saçlarımı kestirdim 2 gün önce. Buradaki berberler de gayet iyi. Fiyat olarak da çok uygun. 50 bin rupiye burada tıraş olabiliyorsunuz. Şimdi size birazcık kaldığım hosteli göstereyim. Hostelin terasında böyle bir paylaşımlı mutfak mevcut. Buradaki dolaba isterseniz içeceklerinizi, yiyeceklerini koyabilirsiniz. Burada da her türlü ekipman bulunuyor. Kendinize yemek yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada ücretsiz bir su da var. Yine burada da ücretsiz bir bilardo masası bulunuyor. Gayet terası keyifli. An itibariyle ilk videonun izlenme sayısı 6000'i geçti. 340'a yakında bir abone var. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum sizlere. Açıkçası bunu beklemiyordum. Hadi şimdi videoya geçelim. Kahvaltı için taze sıkılmış meyve suyu ve şöyle salamlı kaşarlı bir tost söyledim. Tostun fiyatı 70 bin rupi. Meyve suyu da 45 bin rupi. Burası bir tık fiyat olarak pahalı. Ayrıyeten ekstradan %15 vergi de bu fiyatların üstüne ekleniyor. Arkadaşlar, Bali'nin bana göre en kötü yönü trafiğin olması. Yani buraya geldiğiniz zaman bu şekilde trafikte kalmaya hazırlıklı olun. Özellikle araç kullanıyorsanız çok büyük problem. Ama buraya geldiğinizde muhakkak motor sürmeniz şart. Motor sürmeniz gerekiyor yani. Böyle kaldırımların üstünden bile geçebiliyorlar. Gördüğünüz gibi burada yaya için herhangi bir yol yok. Genelde bu şekilde kapalı ya da motorlar geçiyor. Bence eğer buraya yerleşme gibi planınız varsa muhakkak önceden bir gelin, bakın, bir ay kalın, etrafı gezin, iş fırsatlarına bakın. Sonrasında karar verin. Şimdi süpermarket fiyatlarını çekmek için Pepito denilen bir süpermarket zincirine geldim. Bunun Bali'de yaklaşık 40 tane şubesi var. Premium bir market. Bizdeki Migros, Carrefour, Makro Center diye düşünebilirsiniz.
genel olarak yabancıların alışveriş yaptığı ve ithal ürünlerin satıldığı bir yer. Evet, sebze fiyatlarından başlayalım. Şu an şurada gördüğünüz fiyat aslında 100 gramın fiyatı. Yani 1 kilosu 33.000 rupi ediyor patatesin. Domates var burada. Bu buranın ilginç bir meyvesi. Portakal var yine 100 gramı 6200 rupi olarak gözüküyor. Şuradaki elmalar bayağı fiyatları pahalı. 100 gramı 22.000 rupi. Burada şöyle bir Diyarbakır karpuzu var. Yine 100 gramı 1750. Burası dediğim gibi genel olarak pahalı bir market. Özellikle sebze meyve konusunda. Eğer buraya gelecekseniz sebzeyi meyveyi lokal manavlardan alacaksınız. Şimdi size birazcık alkol fiyatlarını göstereyim. Bintang buranın zaten meşhur birası. Her yerde bulabilirsiniz. Şu an şu küçük boyu 27.000 rupi gözüküyor. Alt tarafta daha büyük şöyle battal boy var. 620 milim. 46.000 rupi gözüküyor. Burada da yine alkol üzerinde büyük vergiler var. Ülkemizde olduğu gibi. Yani burada baktığın zaman 1001 türlü alkolü bulabiliyorsun. Yine bu da buranın yerel alkollerinden bir tanesi, biralarından bir tanesi. Balyai diye. Şöyle bir viski fiyatlarına bakalım. 1 milyon rupiden başlıyor. Şu an Türkiye'de fiyatlar ne durumda bilmiyorum. Eğer Türkiye'den ucuzsa ya da pahalıysa yorumlarda belirtebilirsiniz. Fiyat karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Yager 767. $418.000. Şimdi tabi buraya geldiniz. Olmazsa olmaz. Bizim yememiz gereken şeylerden birisi ne? Tabii ki ekmek. Ekmek fiyatlarına bakalım şimdi. Ekmek genel olarak bir tık pahalı buralarda. Yani şuna baktığın zaman 30.000 rupi. Nereden baksan 65-70 lira civarında bir şey diyor. Yani şunun tanesi 28.000 rupi. Bayağı pahalı. Yani buraya geldiğiniz zaman bu tarz hamur işi, kruvasanlar falan mevcut. Ama fiyatlar genel olarak pahalı. Bu benim buradaki favori içeceğim. İsmi Adem Sari diye geçiyor. 9500 rupiye. Yani yaklaşık 22-23 lira. Tadı birazcık limonata gibi. Güzel. Size şunu göstermek istiyorum. Buradaki yağlar bu şekilde. Direkt böyle bir poşetin içine koymuşlar. Bu arada bu gördüğünüz yağ normal bizdeki ayçiçek yağı değil, palm yağı diye geçiyor. Kesinlikle almamanızı öneririz. Daha önce yanlışlıkla bir kez aldık. İnanılmaz kötü. Yani yemeklerde falan kullandığınız zaman eğer böyle mideniz hassassa kesinlikle problem yaşayacaksınızdır. Ama mesela ayçiçek yağı burada bulabiliyorsunuz. 81.500 1 litresi. Yani şurada mesela baktığınız zaman Hindistan cevizi yağı bile var.
Özellikle Asya bölgesinde insanlar noodle'a bayılıyorlar. Yani şu reyona bakarsanız full noodle kaynıyor. Tabi baktığın zaman bunlar farklı ülkelerden gelen. Bu da zaten bildiğimiz üzere ülkemizde de olan meşhur Indomie markası. Endonezya'ya ait bir marka. Makarna fiyatlarına bakalım. $31.000 gözüküyor. Yani şöyle size en ucuzunu göstermek istiyorum. Şöyle bir şey var. La Fonte Fettuccine 10.000 rupi. Süt fiyatlarına bakalım. Şu an herhalde markette en ucuz süt bu gözüküyor. 22.000 rupi yaklaşık. İşte ne kadar ediyor? 50 lira civarı bir şey. Böyle çok abidik gubidik sütler var. Çünkü genelde bu markete özellikle yabancı insanlar çok alışveriş yapmaya geliyor. Dolayısıyla da böyle her tarzdan işte veganlar için vesaire sütler burada mevcut. Yani bu markette lokal insan bulamazsınız. Lokal insanlar hayatta buraya gelmezler. Ki görüyorsunuz yani fiyatların ne kadar pahalı olduğunu. Yani Endonezya'da şu an Bali'de daha doğrusu asgari ücret 3,5 milyon rupiye aylık. Bu da bakıldığı zaman yaklaşık 7.500-8.000 lira bandında. Dolayısıyla yani asgari ücret kazanan bir insanın burada gelip alışveriş yapması imkansız. 500 gram yoğurt 62.000 rupi gözüküyor. Greek yoğurt. Yani maalesef ki dünya üzerinde yoğurt denilince akla Türk yoğurdu değil de Greek yoğurt geliyor. Yumurta fiyatına bakacak olursak şöyle bir onlu yumurta 50.000 rupi olarak gözüküyor. Daha ucuzu var mı? Ona da bir bakalım. Şuradaki de 54.000 rupi gözüküyor. Burada genel olarak süt ürünleri pahalı. Dediğim gibi dışarıdan ithal olarak çoğunluğu geldiği için yani şöyle bir krem peynir 150 gram 53.000 rupi gözüküyor. Yani burada o kadar çok çeşit var ki yani istediğiniz opsiyonu bulabilirsiniz. Meyve suyu fiyatları da yine bu arada size ne göstereceğim? As bayrakları. Demes'in iki farklı ürünü şu an burada listelenmiş durumda. Fiyat olarak 45.000 yani 100 liraya yakın gözüküyor. Şimdi benim bu markette gördüğüm kadarıyla çok Türk ürününe rastlamadım. Dediğim gibi az önce bir Dimes vardı. Bir de herhalde salça vardı, öncü salçası. Türkiye ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması olmadığı için genel olarak vergilendirmeler çok yüksek oluyor. Dolayısıyla da Türkiye'den genelde buraya çok fazla ihracat olmuyor. Size birazcık cips reyonunu göstereyim. Yani şu Cheetos'un fiyatı 107.000 rupi. Nereden baksanız 230-240 lira civarı bir şey diyor. İnanılmaz pahalı. Doritos 100.000 rupi.
Yani bunlar genel olarak ithal olduğu için pahalı ama çok daha uygun cipsler de var. Size birazdan onları da göstereceğim. Bunlar bizdeki Biskolata Sticks muadili ürünler. Ben de yaklaşık 2,5 sene kadar Şölen'de ticari pazarlama yöneticisi olarak çalıştım. Dolayısıyla atıştırmalık reyonlarına hakimim. Genel olarak görebileceğiniz mesela Oreo var. 11.000 rupi, yaklaşık 23-24 lira civarı bir şey oluyor. Bu arada fiyatları çarpı 2.2 yapıyorsunuz. Bu da yine Lupo'ya benzer bir ürün. Lotus'un bisküvisi var. 46.000. Yani şunların fiyatına bakar mısınız? İnanılmaz pahalı. Şunlar bir tık uygun. 17.000 rupi civarı bir şey diyor. Şöyle çikolatalara bakalım. Bak aslında şunlar tam hediyelik. Yani Bali'ye geldiğiniz zaman bu tarz hediyelik çikolatalar alabilirsiniz. Tabi yine fiyat olarak pahalı yani baktığınız zaman. Ama ambalaj, dizayn falan süper. MM fiyatı 76.000 rupi. Nereden baksanız 160-170 lira. Şimdi burada da cips reyonları var. Mesela az önce gösterdiğim Doritos gibi cipsleri ziyaden şu ürünlerin fiyatları çok daha ucuz. 12.000 rupi yani 26-27 lira. Muhtemelen herhalde de şu an ülkemizde cips fiyatları buna benzer bir şey. Şimdi birazcık et reyonuna gidelim. Et fiyatlarına bakalım. Yani bu markette ne ararsanız bulursunuz. Dolayısıyla da Bali'ye geldiğiniz zaman çok sıkıntı çekeceğinizi zannetmiyorum. Yani özellikle evde yemek yapıyorsanız birçok şeyi bu marketten temin edebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani fiyat konusunda bazı ürünler pahalı olabiliyor. Dolayısıyla da birazcık kıyaslama yapıp almak lazım. Şimdi et fiyatlarına bakalım. Şimdi burada genel olarak etler genelde Avustralya'dan geliyor. Dolayısıyla biraz pahalı olabiliyor. Şimdi şu gördüğünüz etin 100 gramı 126.000 ediyor. Burayı geçelim direkt, çok pahalıymış. Ama çok daha ucuz da var, göstereceğim. Şöyle kıyma var. Kıymanın 100 gramı 25.000 rupi ediyor. Yani 1 kilo alsanız yaklaşık 550 lira civarında. Tavuğa bakarsak da tavuğun 100 gramı 8.500 gözüküyor. Şu aşağıda 5.700. Yani 1 kilosu 57.000 rupi. Ortalama 130 lira civarında. Muhtemelen Türkiye'den ucuz. Yorumlarda belirtirsiniz arada ne kadar bir fark olduğunu. Burası da peynir reyonu. Şu tarz bir kaşar peyniri kaç grammış? 222 gram. 86.000 rupi ediyor. Şu tarz bir et var.
Bu da yine pahalı. Muhtemelen ithal bilet olduğu için pahalı. Bali'deki diğer bir market zinciri Alfamart. Bunu her yerde görebilirsiniz. Diğer bir tanesi de şurada göreceğiniz Indomaret. Genel olarak Bali'de bu tarz marketler her yerde var. Ve bazıları 7/24 saat açık. Buradaki fiyatlar Pepito'ya göre daha ucuz sayılır. Ama burada her şeyi tabii ki bulamıyorsunuz. Yani bir et ürünü genelde satılmıyor burada. Et ya da süt ürünleri burada bulmak mevcut değil. Bu arada gelmişken şöyle sim kartları da göstereyim size. Burada en çok meşhur olan sim kartlardan bir tanesi Telkomsel. Telkomsel ya da XL alabilirsiniz. Fiyat olarak çok pahalı değiller. Bu da buranın böyle meşhur bir yemeği, bakso diye. Şimdi bu villayı da iş için düşünüyoruz. Şu an gelmeye baktık ama ev bayağı bir dağınık. Evin yıllık fiyatı 130 milyon rupi. Aynı zamanda alt kiralamaya da veriyorlar. Manzarası falan güzel. Şöyle. Bence fiyat olarak çok uygun. Lokasyon olarak da iyi ama evin bayağı bir elden geçmesi gerekiyor. Şöyle mutfakta da tava var, mikrodalga fırın var. Lavabo böyle. Burası evin terası. Side is green zone, so there will not be. Yeah. Şimdi size evin içini göstereyim. Evde 2 tane yatak odası mevcut. Evi daha yeni boşaltmışlar ama şöyle çok güzel bir manzarası var. Burası ilk yatak odası. Burası ikinci yatak odası. Yine şöyle bir manzarası var. Bali'ye geldiğinizde ihtiyaç duyacağınız şeylerden bir tanesi de motor kiralamak olacaktır. Geldiğiniz zaman herhangi bir yerden motosiklet günlük kiralayabilirsiniz. Günlük kiralama fiyatları genelde 80 bin 90 bin rupiden başlıyor. Ama haftalık ya da aylık kiralarsanız daha uyguna gelecektir. Şu an bendeki motor Honda'nın Vario serisi. Yani orta segment bir motor. Böyle bir motorun günlüğü 90 bin rupiden başlıyor. Biz bunu aylık olarak kiraladık. Lokal bir arkadaşımız kiralamada yardımcı oldu. Aylık 700 bin rupi ödüyoruz. Yani olduğundan bayağı düşük. Ama birazcık motor eski bir motor. Ama işimizi görüyor. Normalde aylık kiraladığınız zaman mesela şu tarz bir motor var. Bu da Scooby diye geçiyor. Genelde en düşük segment Scooby'dir. Scooby'nin de günlüğü 60 bin 70 bin rupiden başlar. Aylık kiralarsanız da 900-1 milyon rupiye bulabilirsiniz minimum. Burada Türk ehliyetimiz geçerli değil. Ya uluslararası bir ehliyetin olacak ya da
lokal bir ehliyet çıkartman gerekiyor. Genelde kaskınızı falan eğer takarsanız herhangi bir şekilde bir problemle karşılaşmazsınız. Genelde zaten bir polis çevirmesi gibi bir şey de olmuyor. Bunun dışında eğer motor sürmeyi bilmiyorsanız uygulamalar üzerinden motosiklet ya da takside çağırabilirsiniz. Benzin ucuz olduğu için fiyatlar gayet makul. Burada kullanılan 2 tane uygulama var. Bunlardan bir tanesi Grab, bir tanesi Gojek. Bu uygulamalar üzerinden hem yemek de söyleyebilirsiniz ya da market alışverişi de yapabilirsiniz. Şimdi birazcık gürültülü bir yerdeyim. Ses ne kadar geliyor bilmiyorum. Şöyle bir frappe söyledim. Fiyatı 45.000 rupi, yani 100 lira kadar bir şey diyor. Aynı zamanda çamaşırlarımı yıkatmaya vermiştim. Hemen şu karşıdaki yer. Tavsiye ederim Bali'ye gelirseniz. Ama Google Maps'te çıkmıyor. Landuri'nin kilosu burada 7.000 rupi. Yani ortalama 15 lira ediyor şu an güncel fiyat. Aynı şekilde bir de ütüleyip katlıyorlar. Yani buradaki servis gayet şahane. Şimdi yaşam maliyetlerinden bir tanesi de biliyorsunuz Türkiye'de çoğunluğumuzun içtiği sigara. Burada da şöyle göstereyim. Genelde burada mentollü sigara her yerde bulabiliyorsunuz marketlerde. Marketlerde en ucuz sigara şu an 30.000 rupiden başlıyor. O da yaklaşık 70 lira. Benim şu içtiğim sigarada bunun fiyatı 40.000 rupi. İşte TL olarak da çevirirseniz 90 lira gibi bir şey ediyor. Ama içinde 20 tane yok. 18 tane var. Bu arada bilginize. Şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. Bali'ye geldiğiniz zaman motor kiralayacaksınız. Benzin doldurmak için de gidip direkt benzin istasyonundan doldurun. Şöyle küçük yerler var. Görüyorsunuz. Bunların önünde de böyle bir benzinlikler var. Zorunlu olmadığınız sürece şuralarda gidip benzin doldurmayın. Çünkü mesela 20.000 rupiyaya benzin dolduruyorsunuz. Aslında yaklaşık olması gereken litre işte 1,5-2 litreye yakın bir şey doldurmaları lazım. Ama belki yarım litreden az. Bir önceki gün başımıza geldi, o yüzden olabildiğince ya şişe satan yerler oluyor genelde böyle küçük yerlerde, ya da direkt benzin istasyonuna gidin. Benzin istasyonunda şu an benzinin litresi 12.000 rupiye ediyor. O da yaklaşık herhalde 25-26 lira gibi bir şey. Bugün kiralık bir ev görmeye geldik. Şimdi size de hem içini hem de yıllık fiyatını göstereceğim. Burada hem araba hem de motosiklet park edebileceğiniz bir alan mevcut. Burada bu şekilde bir pirinç tarlası manzarası mevcut. Şuradan bir nehir akıyor. Şimdi ev toplamda 3 kattan oluşuyor. Burası salon. Burada böyle bir havuz var. Şurada şöyle bir misafirler için kullanılacak şöyle bir duş var ama çok dar bir alan. Mutfak bu şekilde. Şimdi burası ilk kat. Ev zaten gördüğünüz gibi yepyeni. Lokasyon olarak sahile 15-20 dakika civarında bir mesafede. Şimdi size ikinci katı göstereceğim. Ama yalnız buranın şöyle bir avantajı var. Yan tarafında hemen bir inşaat başlıyormuş. Dolayısıyla muhtemelen 5-6 ay kadar sürecek. O yüzden sıkıntı. Burası ilk yatak odası. Şöyle bir küvet var. Ayrıyetten de buranın bir balkonu var. Yine şöyle bir balkon. Burası ikinci yatak odası. Şu birazcık problemli.
Yani şurada duş alacak çok bir alan gözükmüyor. Buradan da 3. kata çıkıyor. Şöyle hemen 3. kata da bakalım. Burası toplam 3 yatak odalı bir yer. Az önce gösterdiğim 2 tane yatak odası 2. kattaydı. Burada da yine 2 tane çift kişilik yatak var. Burası da direkt terası. Problem. Akşam yemeği için bir Gürcistan restoranına geldim. İsmi Just Kitchen diye. Gayet güzel. Favori mekanlarımdan. Canggu bölgesinde bulunuyor. Şimdi hem menüye hem de fiyatlara bakalım. Hemen menüye bakalım. Menüyü gayet güzel tasarlamışlar. Her yemeğin yanında resimleri mevcut. Bakın burada ne göstereceğim. Gözleme mevcut. Geçen yedik ama çok küçük porsiyonu. Hiç doyurmadı. Mercimek çorbası var. Gayet başarılı. Tavsiye ederim. Burada böyle bir kebap. Burada yine %16 tax hariç. Yani fiyatlara ekstradan ekleniyor. Bali'nin neredeyse yani Canggu bölgesine gelirseniz tüm restoranlarda bu geçerli. Şöyle bir pide var. Turkish pide. Turkish meatball. Geçen menemeni denedik. Menemen de fena sayılmaz. Yani eğer Türk lezzetlerini özlüyorsanız bence gelinebilecek mekanlardan bir tanesi. Tavsiye ederim. Fiyat olarak da bence ortalama, ne çok pahalı ne çok ucuz. Ayrıyetten ayran bile mevcut. Çay da mevcut. Ayranı gayet güzeldi. Başarılı. Size söylediğim siparişi de göstereyim. Tavuk şiş söyledim. Valla porsiyon gayet güzel gözüküyor. 99 rupi. Bir de çarpı işte o %15 tax var. Yani 115 rupi. Baktığın zaman da 230 lira civarı bir şey diyor. Adamlar biliyor bu işi ya. Bu videoda olabildiğince yaşam maliyetlerini sizlere göstermeye çalıştım. Ortalama aylık $1000 gibi bir parayla burada geçinebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala like atmayı ve abone olmayı da unutmayalım. Kendinize iyi bakın.